Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizlerle Himalaya'nın yeni çıkardığı Everyday senfoni ipleriyle bir çalışma yapacağız. Bakın bunlar paket halinde satılıyor. Böyle üçlü kombin hazırlanmış. Daha önceden bu ipleri birbirine karıştırıp yapıyorduk. Şimdi hazır böyle 6 kattan, bakın şöyle 2 4 6 kattan hazır sarılmış şu şekilde kombinler. Bunlar üçü bir pakette satılıyor. Bu şekilde bu iplerden bir çalışma yapacağız. Renk çok fazla alternatif renkleri var bunların. Yani her türlü rengi var. İstediğiniz renk kullanabilirsiniz. Şimdi ben koyu renkli yaka kısmını başlayacağım. Bunun için şişime şöyle ilmeğimi attım. Şiş numaram 5. 5 numarayla öreceğim arkadaşlar. 132 artı 1 ilmek, yani 133 ilmek olarak ilmeğimi attım. Çok fazla ilmek olduğu için ben bunu hazırladım. Şu anda şişimde 133 tane ilmek var. Bunun bir tanesini geçiş için kullanacağız. Daha sonra 132 tane ilmekle devam edeceğiz. Şimdi 133 tane ilmeği attım. Şuradaki ipimi tutuyorum. İlk attığım ilmeği şuradaki şişime geçirip şöyle yapalım. Son attığım ilmeği de onun üstünden geçiriyorum ve şurada bir kitleme yapıyoruz. O bir ilmeği şu arada yok ettik. Daha sonra hemen attığımız ilmekten başlayarak iki düz, şu katlarına dikkat edelim arkadaşlar. İki düz, iki tane de ters. İki düz, iki ters olarak bütün bir sırayı tamamlayacağız. Sıranın sonuna kadar iki ters, iki düz olarak bütün ilmeklerimi ördüm. Bu son iki tersim. İsterseniz buraya bir işaret koyabilirsiniz. Yani sıramız bitti. Ama şuradaki ipimiz zaten sıra başımız. Yani buradan da takip edebilirsiniz. Şimdi yeniden ikinci sıraya başladım. Yine iki düzle. Bu yaka mesafemiz olana kadar aynı şekilde iki ters iki düz lastiğimizi devam ediyoruz. Ben arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Hani yakayı rahat örmek için şöyle 40 santimlik misinalı şiş kullanıyorum. Ama hani daha büyük şişiniz varsa şu aralardan çekerek de yapabilirsiniz. Tabii ki bu roba kısmına yetmeyecek. O zaman 80 santimliğe geçeceğim. Yani elinizdeki büyük numara şişle de başlayabilirsiniz. Fakat yaka kısmında biraz şu aralardan asılarak
örmeniz gerekiyor. Eğer 40 santimliğiniz varsa böyle çok rahat bir şekilde yaka kısmını örebilirsiniz. Şimdi yakamız olana kadar böyle iki ters iki düz şeklinde devam ediyorum. Şimdi iki ters iki düz şu boğaz kısmını ördüm. Santim olarak vereyim arkadaşlar. Şöyle 25 santim uzunluğunu ördüm. Bu yeterlidir ama daha da düşsün istiyorsanız biraz daha örebilirsiniz. Yani şöyle ikiye katladığımız zaman bakın oldukça güzel genişçe bir yakamız var. Şimdi kazağımızın yaka kısmından sonra roba kısmına geçerken şimdi tam yine dediğim gibi işaret koymadım. Ben şu ipi işaret ilk başladığımız noktayı takip ediyorum. Tam o noktadayım. Burada her düzlerin ve terslerin arasında birer ilmek artırma yapacağız. Bir tane düzümü örüyorum. Aradan bir ilmek çıkarıyorum. Bakın şöyle tersten ilmeği takıp şöyle bir çevirerek ilmeğimi taktım ve bu aradakini ters örüyorum. Tekrar ipi çeviriyorum. Bir tane düz örüyorum. Şimdi iki ters ilmeğe geldik. Tekrar önce bir tane tersimi örüyorum. İpi çeviriyorum. Bu aradan bir ilmek çıkarıyorum ama onu şöyle çevirerek takıyorum ki burada deliğimiz oluşmasın. Bunu düz örüyorum. Tekrar ipi çeviriyorum ve bir tane ters. Yani ilmeklerimizi artık bir düz bir terse çeviriyoruz. Şimdi düz ilmeği ters örmüştük. Bir tane düz örüyorum. İpimi çeviriyorum. Bu iki düzün arasından bir tane ters ilmek çıkartıyorum. Tekrar ipimi çeviriyorum, düz örüyorum. Şimdi de iki tersin arasından bir tane düz ilmek çıkaracağız. Aradan ilmeği aldım. Şöyle ters çevirerek taktım. Ve bir düz örüyorum. Tersimi ördüm. Yani bütün ilmeklerimiz bir düz bir ters olacak şekilde ayarlayacağız. Şimdi iki tersin arasından düz yaptım. Yani ters düz ters. Şimdi bir tane düz örüyorum. İki düzün arasından bir ilmek çıkartıp ters olarak öreceğim. Şöyle çevirerek taktım ve ters ilmeğimi ördüm. Orada şu ipin katı kaldı. Alttan aldığımız arkadaşlar şöyle çevirerek takıyoruz ki bakın şu şekilde orada bir deliğimiz oluşmasın. Ters ördüm. Şimdi bir düz, bir ters. Aradan yine bir ilmek çıkartıyorum. Şöyle çevirerek takıyorum ve bu ilmeği de düz olarak öreceğim. Bir ters, bir düz, tekrar bir ters. Bir düz örüyorum. Yine aradan bir ilmek çıkartıyorum. Ters ördüm. Düz örüyorum.
Yani burada gördüğümüz iki terslerin arasından ve iki düzlerin arasından birer ilmek çıkartarak sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi bir ters bir düz olarak kuruyoruz. Son iki ilmeğim kaldı. Tersimi örüyorum. Ve bu aradan yine bir düz ilmek çıkartıyorum. Ve tersle de bitirdim. Başladığımız noktaya geldik. Şimdi burada arkadaşlar şu sayıyı söylemek istiyorum. Çünkü en çok tereddütte kalınan yer burası oluyor. 132 ilmeğimiz vardı. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters olarak lastiği 25 santim burayı ördük. Daha sonra şu aralardan hep birer ilmek artırarak toplamda 198 ilmeğimiz oldu. Bu 198 ilmeği de işte aralardan artırdıklarımızla beraber bir ters bir düz bir ters bir düz olarak kurduk. Şu şekilde. Toplamda yani şurada 198 ilmeğimiz var şu anda. Şimdi başladığımız noktaya geldik. Buraya ben bir tane ayraç koymak istiyorum sıra başımıza. Buradaki düz ilmeğimizle başlıyor. İki düzün arasından bir tane ters çıkarmıştık. Şimdi bu düz ilmeğimi boş alıyorum. İpimi çeviriyorum. Tersimi örüyorum. Tekrar ipi çeviriyorum. Bu düz ilmekleri örmeden şişime geçiriyorum. Sadece aradaki ters ilmekleri örüyorum. Bakın burada bir düz ilmeğimiz var. Boş olarak geçirdim. İpimi çeviriyorum. Ters ilmeklerimi örüyorum. Düz ilmekleri boş geçirdim. Sadece ters ilmeklerimi örüyorum. Boş aldım. Ters ilmeğimi örüyorum. Düzlerimi boş geçirirken de aynı örecekmiş gibi ipi çeviriyorum. Daha sonra ters öreceğim için tekrar ipi kendime doğru aldım. Ters ilmeğimi örüyorum. Bu sırayı bu şekilde gideceğiz arkadaşlar. Sadece ters ilmeklerimizi örüyoruz. Düzü boşaldım. Ters ilmeğimi örüyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, sıranın sonuna geliyorum. Düz ilmeğimi şöyle boşalıyorum ve tersimi ördüm. Sıramız bitti. Şimdi şuradaki işaretimi diğer tarafa alıyorum. Bunu birinci sıra diyelim. Şimdi ikinci sıradayız. Bu sırada da örmediğimiz düz ilmekleri öreceğiz. Ters ilmeklerimizi örmeyeceğiz. Düz ilmeklerimi örüyorum. Ters ilmeklerimi boş geçiriyorum. Yani birinci sırada örmediğimiz ilmekleri öreceğiz. Diğer ilmekleri boş geçireceğiz. Bakın bu bir sıra önce boş aldığımız ilmek. Onu örüyorum. Ters ilmeği boş geçiriyorum. Birinci sırada düzleri örmemiştik. İkinci sırada tersleri örmüyoruz.
İkinci sıramız da bitti. Ters, son ilmeğim ters örmeden şişime geçiriyorum. Ve buradaki işaretimi de aldım. İpimi çeviriyorum. Şimdi 3. sıradayız. Aynı ilk sırada yaptığımız gibi bu sıra yine düzleri örmeden alıyorum. İpi çeviriyorum. Şu örmediğimiz ters ilmekler var. Onları örüyorum. Düz ilmeklerimi yine boşaldım. İpi çeviriyorum. Buradaki ters ilmeklerimi örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden sadece ters ilmeklerimi örüyorum. Bakın düz ilmeği şöyle şişime geçirdim. İpimi çeviriyorum. Burada gördüğümüz ters ilmekleri örüyorum. Yani ilk sırada yaptığımız işlemi yapıyorum. Düz ilmekleri örmeden şişe alıyorum. Sadece tersleri örüyorum. 3. sıramız da bu şekilde. Evet, sıramız bitti. 3. sıramız bitti. Şimdi 4. sıradayız. Bu arada ayracım düştü arkadaşlar. Başka bir tane takayım. Şimdi 4. sırada yine aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Örmediğimiz düz ilmekleri öreceğiz. Bu sefer tersleri örmeyeceğiz. Düz ilmeği örerek başladım. Bakın şu örülmüş ters ilmeğimi örmüyorum. Düzleri örüyorum. Tersleri örmüyorum. Bu 4. sıramız. 5. sıramızda da aynı şekilde yapacağız. Yani 5. sırada da düzleri örmeyeceğiz. 6. sırada da tersleri örmeyeceğiz. Bu şekilde 6 sırayı tamamlamış olacağız. Yani bir sıra bir düzleri örmüyorsak diğer sıra tersleri örmeyeceğiz. Bu şekilde tam 6 sıra olarak bunu tamamlayalım. Evet, sıranın başına geldik. 6 sıra, bir sıra düzleri örmedik, bir sıra tersleri örmedik, 3. sıra düzleri örmedik, 4. sıra tersleri örmedik, 5. sıra düzleri örmedik ve 6. sırada tersleri örmeyerek bitirdik. Şimdi 6 sıra ördükten sonra bu artırdığımız ilmekleri keseceğiz. Şöyle şu yöne keseceğimiz için şu ilk ilmeğimi boşalıyorum. Ve düz ve ters ilmeği şöyle yan yana ikisini birden kesiyorum. Düz ve ters ilmeğimi şöyle tutuyorum ve kesiyorum. Sıranın sonuna kadar buradaki ilmeklerimi yarıya indireceğim. Sıranın sonuna geldik. Şu kesmediğim bir ilmek vardı. Onu da kesmek istiyorum. Şu anda şişimde 99 tane ilmeğimiz var. Şimdi buradaki 99 ilmeğimizi ters olarak öreceğim. Yani ön yüzde bir sıra aslında haroşa çıkmasını istiyorum. Şöyle bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Burada bir sıra bir diş haroşamız çıktı. Şimdi artık ayrımını yapacağız.
99 ilmeğimiz var arkadaşlar şu anda. Aradan bir ilmek keseceğiz. 98 ilmeğimiz kalacak. Önlerimiz 32, ön 32, arka 32, kollarımız 13. İkişer ilmekte böyle ayrım yerlerimizde olacak. Yani şuradaki bir ilmeği fazlalığımız var. Onu arada bir yerde keseceğiz. Toplamda 98 ilmeğimiz olmuş olacak. Ve aynı zamanda şimdi artık diğer renk ipime geçeceğim. Yani düz gri olan ipime geçeceğim. Şöyle bağlıyorum. Ve buradaki lacivert ipimi kesiyorum. Şimdi bir sıra hem düz örgü yapacağız hem de şu işaretleyicilerimize, ayrım noktalarımıza koyacağız. İşaretleyicilerimizi koldaki iki ilmeğin arasına koyacağız arkadaşlar. Yani şöyle, şimdi hemen buradan başlayalım. Bu kolun ayrım yerinin ilk ilmeği. Bir tane işaretleyiciyi takıyorum. Bu da ikinci ilmeğimiz. İp takıldı arkadaşlar. Evet. Şimdi bundan sonra ön için 32 tane ilmek öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 32 tane ilmek ördüm. Şimdi buradaki iki ilmek ayrım yerimiz olacak. Onun birini örüyorum. Çünkü işaretleyiciyi araya koyuyorum ki bunun sağından solundan artırmalarımız olacak. Bu da ikinci ilmeği. Şimdi burada kol için 13 tane ilmek örüyorum. ...13 tane ilmek ördüm. Buradaki iki ilmek yine ayrım noktamız. Bunun birini örüyorum. Ve buraya bir işaret koyuyorum. İkinci ilmeğini de örüyorum. Tekrar arka için 32 tane ilmek örüyoruz. ...32 tane ilmeği ördüm. Yine bu iki ilmeğimiz artım noktamız olacak. Bunun birini örüyorum. İşareti tam ikisinin ortasına koydum. Bir tane daha örüyorum. Şimdi diğer kol için 13 ilmeğimiz olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bakın 12 13 bir ilmeğimiz fazla oluyor. Onu şurada keselim.
Şu ikisini birlikte alıyorum. 12 ve bu da 13. ilmeğimiz. Kolumuzda 13 tane ilmek oldu. Şimdi başladığımız noktaya geldik. Şu ipleri şöyle bir çekeyim. Şimdi bu iki ilmeğin sağında ve solunda artırmalar yapacağız. Ben gizli artış yapacağım. Şöyle bir tane ilmek atıyorum. Kol yerindeki ilk ilmeği ördüm. İpimi işaretimi geçiriyorum ve ikinciyi de örüyorum. Tekrar bir tane artış yapıyorum. Aradaki 32 tane ilmeği örüyorum. Şimdi 32 tane ilmeği ördüm. Şuradaki iki ilmeğimiz tam ortadaki ayrım noktamız. Burada yine bir tane artış yapıyorum. Aradaki iki ilmeği örüyorum. Ve tekrar artırma yapıyorum. Koldaki 13 ilmeğimi örüyorum. On üç tane ilmeği ördüm. Diğer ayrım noktasına geldik. Bakın şuradaki iki ilmeğin sağında ve solunda artırma yapacağız. Önce bir artırmamı yapıyorum. Pardon, katı kaldı. Bir tane artırmayı yaptım. Aradaki bir ve iki tane ilmeği örüyorum. Tekrar artırma yapıyorum. Ve 32 tane diğer bölüm için olan ön veya arka ilmeği örüyorum. Şimdi 32 tane ilmeği ördüm. Bir tane artış yapıyorum. Buradaki iki ilmeği örüyorum. Bir işaretimi geçiriyorum. Bu da ikinci ilmeğim. Tekrar bir tane artırıyorum. Aradaki 13 tane diğer kolu örüyorum. 1 2 3 4 5 6 13. Pardon, yanlış saydım. Evet, 13. Şimdi artırmayla başlamıştık. Bakın burada. Şu ilk artırmayla başladık ve devam ettik. Bu sırada hiçbir şey yapmayacağız. Bu artırdığımız ilmekleri örerek devam edeceğiz. İşaretimi geçiriyorum. İkinci ilmeğim. Bakın şurada artırmamız var. Onu normal düz örgü örer gibi örüyorum. Yani bu sıra bütün ilmeklerimi hepsini düz olarak örüyorum.
Evet, şu koldaki ayrım noktasını da tekrar göstereyim. Bir sıra önce artırdığımız ilmek. Bunu normal yani şöyle alıyorum. Ve aradaki 2 ilmeği örüyorum. Ve diğer artırdığım ilmeği. Yani bu sıra artırmadan bir sıra böyle bu şekilde gidiyoruz. Normal şişlerde bir sıra artırıyoruz. Gelirken de tersini örerek geliyoruz. Fakat misinalı şişlerde her sıra aynı yön ördüğümüz için bir sıra artırma yapacağız. Bir sıra artırma yapmadan devam edeceğiz. Bu sıra böyle bu şekilde bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Yine ilk başladığımız noktaya geldik. Bakın şu buradaki 2 ilmek ayrım yerlerimiz. Yani bunu tam şu 2 ilmeğin ortasına koydum ki aslında sağına ve soluna birer tane farklı işaretçiyi de koyabilirsiniz ama çok fazla işaret oluyor. Onun için tam şu 2 ilmeğin ortasına koydum. Şimdi artırma sırasındayız. Yine sağında ve solunda artırma yapacağız. Bir tane artırmamı yaptım. Aradaki 2 ilmeği örüyorum. Ve tekrar artırıyorum. Sonra arada 32 ilmeğimiz vardı. Birer tane artırdık. Bu sıra 34 oldu. Tekrar buraya geliyoruz. Şu o işaretin sağındaki ve solundaki ilmeğimiz var 2 tane. Yine onların kenarlarında birer tane artırma yapıyoruz. Kolu örüyoruz. Arkada da aynı şekilde şu işaret koyduğumuz yer bizim sınırımız. Yani hep şu 2 ilmeğin sağında ve solunda artırmalar yapıyoruz. Daha sonra bir sıra hiç artırmadan örüyoruz. Yani artırdığımız ilmekleri örüyoruz. Bir sıra artırma yapıyoruz, bir sıra artırma yapmıyoruz. Yani bunu robalı daha önce ördüğümüz şeylerde göstermiştik. Yani çok fazlaca gösterdik. Düz şişte artırıyoruz. Geri gelirken tersini ördüğümüz için 2 sıra örmüş oluyoruz. Fakat misinalı şişte daha söylediğim gibi yani her sıra ön yüzden ördüğümüz için bir sıra artırma yapacağız. Bir sıra artırma yapmadan bu roba kısmımız olana kadar devam edecek. Bakın şimdi şöyle 4 tane şu artım yerlerimiz var. Bunları robamız bitene kadar kaybetmeyelim. Yani tam bunun sağından solundan artırmalarımızı devam edeceğiz. Bu arada hiç yakayı da göstermedim. Bakın buradaki yakadaki sayımız özellikle çok fazla. Boğazlı değil arkadaşlar. Şöyle biraz da dökümlü olacak. Yani henüz bitmediği için tam gösteremiyorum. Şöyle şu şekilde böyle bolca bir yakamız olacak. Yani burası yaka kısmı. Şimdi artık yakamızın bittikten sonra tam şu roba kısmına başlamış olduk. Burası kol evi olana kadar artırmalarımız devam edecek. Şimdi roba kısmında ben 19 tane artış yaptım. Yani bir sıra artırdım, bir sıra artırmadım. Toplamda 36 sıra, 19, 38 sıra örmüş oldum. Şimdi daha roba kısmımız bitmedi ama bitmeden önce ben üçüncü rengime geçmek istiyorum. Yani diğer rengime geçeceğim, karışık olan. Bakın hepsinden ikişer tane renk var. Pardon, üçer tane. 3 lacivert, 3 de gri olan renkli ipime geçeceğim. Bu arada arkadaşlar tam bu çekimleri yaparken şapkalarda bir soru geldi. 40 santimlik misinalı şiş kullanıyorum diye. İp kısmımı tamamen mi diye bir soru var. Şöyle göstereyim ben size. Bakın şu uç kısmından tutuyorum.
42 santim geldi misinam. Yani şu iç kısmı, ip kısmını soruyorsanız şöyle tutayım. İp kısmı da yaklaşık 23 santim. Yani 40 santimlik misinalı şiş diye geçiyor. Yani ucundan diğer ucuna kadar 40 santim. İp kısmı değil yani. Ben boğaz kısmını bununla ördüm. Örebildiğim kadar bu şişle ördüm. Sığmadığı yerde daha büyük numara şişime geçtim. Şimdi ip değiştireceğiz. Normalde başlama yerine geldim. Artırmayla başlıyordum. İlk burada artırma yaparak başlıyordum. Fakat ip değiştireceğim için buranın artırmasını da bu sıra yapacağım. Dönüşte yani. Şimdi bir tane örüyorum. Tam şu iki ilmeğin arasında ip değiştireceğim. Diğer ipimi alıyorum. Bunu şuraya bağlayayım. Şimdi bu rengime geçiyorum. 20. artırmamı yapacağım. İşaretimi yine aldım. Bir tane ördüm. Yine bir taneyi artırıyorum. Bu 20. artışım. Şimdi devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar artırmalarımı yaparak geldim. Şimdi bu son artırmam. Ve şuradaki bir ilmeği de örüyorum. İşaretimi geçiriyorum. Bakın şu ilmekte başlamıştık. Şimdi burada diğer renge geçiyorum. Yine düz olan gri rengimi. Aslında direkt o renkle de devam edebilirsiniz ama geçişimiz daha yumuşak olsun diye böyle bir sıra ondan bir sıra ondan birkaç sırada böyle örmek istiyorum. Daha sonra tamamen diğer renge geçeceğiz. Artırdığımı ördüm. Devam ediyorum. Bu sıra böyle artırmadan dümdüz devam edelim. Yani artırdığımız ilmekleri bu sıra örerek gri renkli bir sıra örelim. Şu artırma ilmeğimizi örüyorum. Ve bir ilmekte aradaki iki ilmeğin ilkini örüyorum. Ve yine renk değiştireceğim. İşaretimi geçiriyorum. Şimdi 21. artırmayı yapacağız. Şu bir ilmeğimi ördüm. Artırmamı yapıyorum ve devam ediyorum. Yani bu sıra artırma sırası. Artırma sırasında yeni geçeceğim renkle örüyorum. Daha sonra bir sıra düz gri ile örüyorum. Birkaç sıra böyle devam edelim. Yani dileyen arkadaşlar sadece direkt bu renge de geçip hiç araya gri koymadan da devam edebilirler. Şöyle bir göstereceğim. Birkaç tane daha öreyim. Şimdi 21. artırmayı yaptık. Böyle bir iki tane daha yapalım. Şu roba kısmını ölçeceğiz. Yeterli mi? Böyle devam edelim şimdilik. Toplamda 23 tane artış yaptım. Yani 46 sıra örmüş oldum. Şöyle santim olarak vereyim roba kısmının.
20 santimi çok az geçmiş arkadaşlar. Yani 20 buçuğa yakın bir santimimiz var. Hatta şu yüksekliğini de vereyim. Yakadan itibaren 18 santim. Şimdi önlerde 23 artırdık. Hem sağında hem solunda. Kollarda da öyle artırdık. Ben burada size tam sayıyı da vermek istiyorum. Şöyle göstereyim. Önlerimize 32 ilmek başladık. 23 tane sağda, 23 tane de solda artırma yaptık. Yani 46 tane artış yapmış olduk. Ayrım yaparken şuradaki iki ilmeğin birini kola, birini öne vereceğiz. Burada da aynı şekilde biri ön tarafın, biri kolun olacak. Yani 80 ilmek önlerimiz, 61 ilmek kollarımız olacak. Şimdi ayrım noktasına geldik. Burada artık şuradaki gri ipim işi bitti. Artık diğer rengimle hep devam edeceğim. Onun için buradaki ipimi kesiyorum. Daha onu da diğer tarafı şöyle bir kere bir bağlayayım. Daha sonra bunların saklamalarını yapacağız. Şimdi artırmamız bitti artık arkadaşlar. Buradaki şu bir ilmek, bakın şu aradaki bir ilmek kolun, bir ilmek de önün. Şimdi önde başladığımız için bu öndeki bütün ilmeklerimizi öreceğiz. Artık artırma yapmıyorum. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Bakın burası ön kısmımız. Burayı komple öreceğim. Şu bir ilmek işaret koyduğumuz sağındaki ön parçanın. Fakat dönüşte artırma yapacağımız için şimdi buraya kadar geleceğim. Yine hiç artırma yapmadan koldaki 61 ilmeğimi de öreceğim. Şuradaki ayrım noktasından, yani şurası kol. Şuradaki ayrım noktasından artık sadece kolu örmeye başlayacağız. Şimdi buradan devam edelim. Öndeki 80 ilmeğimizi ve koldaki 61 ilmeğimizi örelim.